Merhaba. Merhabalar. Ben Ongartlı John. Paralı askerlik yapan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Annemle babam Kral Dertert ve ondan önceki Vlandia Kralı Demirkol Osric için yıllarca paralı askerlik yapmıştım. Çocukluğumda köyde annemle babamın geri dönmesini heyecanla bekler. Onlar yokken de bana Rıfkı dayı bakardı. Rıfkı dayı bana birçok spor dalını ve savaş sanatını öğretmişti. Ve ailemin mesleğinden de dolayı büyüyünce savaşçı olmak istiyordum. Tabi gel zaman git zaman ailem yaşlanıp vefat etti. Benim ise sakallarım çıkmış ve maceralara atılma vaktim gelmişti. Amacım ailem gibi paralı askerlik yapıp krallıkların parasını sömürmek ve buradan gelen zenginlikle de beraber Kalradya'yı domine etmekti. Paralı askerlikten önce ismimizi duyurabilmek için iyi bir asker olmamız lazım. Ve ben pek iyi bir asker değilim. O yüzden beceri puanlarımın bir kısmını savaş yeteneklerine vereceğim. Tipik Vlandiyalı olduğumuz için de arbalet kullanacağız. Fakat paralı askerlik için asıl önemli olan cazibe becerimiz. Çünkü bildiğiniz üzere paralı askerlikte para nüfuza göre geliyor. Yani ne kadar fazla nüfus o kadar fazla para demek. Yapma ya. Ve cazibe bize hem savaşlardan daha fazla nüfus veriyor hem de fullersek hiçbir şey yapmadan günlük 5 nüfus veriyor. Yani bunu açarsak sınırsız para kasabiliriz. O yüzden cazibenin öğrenme oranını fulluyorum. Ve hemen akabinde askerliğimizi geliştirmek için turnuva oynamaya Sargot şehrine gidip turnuva yerlerini Koskoca Kalradya'da turnuva yokmuş. O yüzden hem cazibe hem de para kasmak için görev alacağım. Görev aldığım adam benden kendisine 45 çuval yün getirmemi istiyor. Ve bunun sadece 742 dinar tutacağını söylüyor. Aynen. Yani bu fiyat pek inandırıcı gelmedi ama yünleri getirirsem bana 3442 dinar para verecek. Yani her türlü karlıyım. O yüzden görevi kabul ediyorum. Gün için bize koyun yetiştiren bir köy lazım. O da şansıma Sargot yakınlarında var. O yüzden hemen köye gidip görevi bitirmek istesem de burada sadece 20 çuval yün bulabildim. Ve biliyorsunuz ki bize de 45 lazımdı. O yüzden daha fazla yün almak için köye yakın olan Ortise şehrine bakmaya gideceğim. Selamünaleyküm. Ben bunlardan değilim abi. Dağ haydutlarına karşı zorlu bir savaşa girmiş ve bu vesileyle John ilk savaşına katılmıştı. Bak şimdi taktiği izle. Böylece dağ haydutlarını yenmeyi başardık ve rahat bir şekilde Ortise şehrine Merhabalar. Oh shit, here we go again. Yine aynı taktik. Dağ haydutlarını ikinci kez yendik. Böylece yün almaya Ortise şehrine gidiyoruz. Şehirlerde yumulmak zor oluyor ya. O yüzden yine mecburen koyunculuk yapan Amikon köyüne gideceğim. Amikon köyüne geldik. Artık lütfen şu görevi bitir. 43 yünümüz oldu. Bize 45 lazım. O yüzden diğer koyuncu köy olan Sagora'ya gideceğim. Evet, haydutları yine yenmeye başardık. Artık en nihayetinde köye ulaşıp gerekli ürünleri alıyoruz. Ve en yakındaki şehir Likaron'a giderek yanıma asker alıp biraz dinleniyorum. Buradan da yola çıkarak artık haydutsuz sağ salim Sargot'a Yazıklar olsun. Böylece Sargot'a geliyoruz ve bu lanet görevi en sonunda bitirip 3400 küsür dinarla 2 cazibe puanı kasıyoruz. Bu arada ucuz diye ben fazladan da yün almıştım ve bu yünleri burada 132 dinara satarak ticarette 8 puan kazanıyorum. Görevden sonra ise turnuvalar başladım diye bakayım dedim ve Vlandia şehirlerinde turnuva olduğunu fark ettim. Böylece ilk turnuvam için Oxol şehrine gittim ve ödül olarak bayağı pahalı olan Savaş Bey miğferi veriliyordu. O yüzden bunu mutlaka kazanmalıydım. Böylece ilk turnuvamı kazanarak tam 41.000 dinar değerindeki miğferi almayı başardım. Fakat turnuvayı kazanınca fark ettim ki galibiyetten sadece 3 nam kazanıyordum. Ve bildiğiniz üzere klan seviyesi 1 olmadan paralı askerlik yapamıyoruz. O yüzden nam bizim için önemli. Ve turnuvaların boşa gitmemesi için açabileceğim 2 tane özellik var. Biri tek elle becerimizi 100 yaptıktan sonra düellocu özelliğiyle turnuva namını 2 katına çıkarıp 6 yapmak. Bir diğeri de cazibe 25 yaptıktan sonra turnuvalara artı 3 nam ekleyip toplamda 9 nam kazanmak. O yüzden önce cazibe 25 yapmak için Oxol'da bir görev alacağım. Yeterince askerimiz yokmuş, hemen toplayalım. Adam kısaca kendisine sıkıntı çıkaran haydutları ezmemi istiyor. Görevimiz bu. Şimdi köye şafak operasyonu yapacağız. Abi kendine abi.
Adamların hepsi okçu, o yüzden piyadelerimi buraya koyacağım. Böylece buradaki evi siper olarak kullanacağız ve adamlar yakına girmek zorunda kalacak. Ve üstün taktiğimle savaşı kazanıyoruz. Ve cazibe 24 oldu, Allah kahretsin. O yüzden bu sefer köyden görev alacağım. Adam kısaca benden yük hayvanı istiyor. Bende de zaten halihazırda 8 tane yük beygiri var. O yüzden hiç almakla uğraşmayıp hızlıca adama 4 beygirimi veriyorum. Ve sonunda 25 puanı geçtik. Evet, oğlun artık başardı anne. Böylece kişisel tanıtım özelliğini açarak artık turnuvalardan altın ham kazanacağız. Fakat bunu 9 yapmak için tek 50-100 yapmam lazım. Sırada bu var. Ve bunun için bir süre haydutlara saldıracağım. Bunu aşağı atabiliyoruz mu lan? Evet, böylece tekelli becerimizi geliştirmeyi başarıyoruz ve 102'ye çıkartarak duellocu özelliğini alıyoruz. Ben bu arada bunu kasarken de klan seviyen biri geçti. Ama şu an bizim amacımız bunu daha da arttırmak ki daha fazla asker taşıyabilelim ve Kral Kaladok geçerek liderliğe oturmak. O yüzden artık turnuva kasmaya başlayabiliriz. Böylece son turnuvamızla da beraber liderlik sıralamasında birincilik koltuğuna oturuyoruz. Ve klan seviyemizde 2'yi geçip artık 3'e doğru gidiyor. Zırh durumumuz ise turnuvalardan aldığım ödüllerle bu şekilde. Turnuvadaki ödülleri satarak da güzel de para kastık. 150.000 dinarımız var. Yani artık paralı askerliğe hazırız. Evet, şimdi Dertert'le konuşup Vlandia'da paralı askerliğe başlamayı düşünüyorum. En son Galent'te görülmüş. O yüzden Galent'e gidiyoruz. Yapma ya. Bir de içeri girmek için rüşvet ödüyoruz. Hocam ya. Böylece bir süre daha Kral Dertert'i aradıktan sonra en nihayetinde onu Jakulan yakınlarında buldum. Herif bana tüm ülkeyi dolandırdı. Umarım buna değer. Konuşursam çok ağır konuşurum. Adam savaşta olmadığı için bizi istemedi. O yüzden savaşta olan başka bir krallıkla görüşeceğiz mecburen. Vlandia'dan sonra en güçlü krallık Batanya. Ama adamlar Nordlarla savaşta. Nordlar da bayağı uzak bir yerde. O yüzden Batanya'dan sonra 3. en güçlü ülke olan Batı İmparatorluğu'na katılmayı planlıyorum. Ve bu yüzden Garios ile konuşup paralı askerlik sözleşmesi imzalıyoruz. Savaşın başında köyü yağmalamaya giderek Statimos köyüne saldırdım. Böylece köyü yağmaladım ve oradan sonra Forin köyünü, sonra da Gimos köyünü yağmalamaya başladım. Fakat tam bu sırada Hello motherfucker. Kaç! Kesecek beni. bir Kuzey Lordu beni kovalamaya başladı. Ve Allah'tan son anda karşıma bir Batı İmparatorluğu ordusu çıktı. Ve orduya girerek kendimi kurtarmayı başardım. Böylece orduyla sefere devam ettik. Ve kuşatma yapan bir Kuzey ordusunu zayıf yakalayarak saldırıya geçtik. Ve saldırıdan sonra biraz nüfus kazanıp bir lordu tutsak aldım. Lordları başta tutsak alıp bağışlayıp nüfus kasmayı düşünüyordum ama galiba cazibemi arttırmak için serbest bırakacağım. Gördüğünüz gibi 20 puan kazandık tek bir serbest bırakmadan. Ve buradan savaş bey özelliğini artık açıyoruz ve savaşlardan %30 daha fazla nüfus alacağız artık. 2 minutes later. Bir lordu yakalamayı başardık ve 22 askeri var sadece. Hemen askerlerimi gönderip lordu yeniyoruz. Eğer kaçamazsa çok iyi olacak, evet. Serbest bırakıyorum ve 9 puan daha kazandık cazibeden. Köyü yağmalamaya devam. Böylece bir süre daha köyü yağmaladıktan sonra orduyla kuşatmaya katıldım. Ve kuşatmadan da 7 nüfus kazandık. Devamında tekrardan köyü yağmalamaya devam ettim. Merhabalar. Fakat bir Kuzey Lordu tekrardan bana saldırdı. Şimdi ortada bir göl var. Bu gölü kullanacağız. Piyadeleri böyle kare koyacağım ki bunlar fokus çeksin. Okçular da buradan oklasın. Planım o yönde. Atlılar da adamın atlılarına saldıracağım. Yalnız herifler gelmiyor, o yüzden biz gideceğiz. Şimdi piyadeler böyle kalıyor. Okçuları da arkaya koydum. Artık hücuma geçiyoruz. Ve savaşı kazanıyoruz. Buradan da bayağı iyi nüfus kazandık. Bu adamı da serbest bırakıyorum ve 6 puan daha kazanıyoruz cazibeden. Savaştan sonra tekrardan toparlanmak için asker toplamaya başladım. Fakat tam da bu sırada... Evet, biz asker toplarken barış imzalandı ve savaş bitti. Ekmeğimiz gitti yani. Ekmeğimi ver. Ve şu an Vlandia halihazırda Asera ile savaşa girmiş. O yüzden buradaki sözleşmemi sonlandırıp Vlandia'ya geçeceğim. Tabii şu son paramı alacağım nüfuzdan gelen. Evet, Batı İmparatorluğu'ndan ayrılıyoruz. Ve Kral Dertert ile görüşüp
Vlandia'ya katıldık. Paralı asker olduktan sonra Sargot Sarayı'nda dinlenirken burada soylularla tanışma fırsatı yakaladım. Ve hem lordlarla hem de bazı Vlandia ladyleriyle görüşme fırsatı yakaladım. Ama bu ladylerden bir tanesi var ki beni benden aldı. Bakışları, saçları, gözleri, her yanıyla ona aşık olmuştum. O lady Sylvind'den başkası değildi. Artık evlilik yaşım gelmişti ve benimle seferlere çıkacak savaşçı bir lady lazımdı ve Sylvind de tam aradığım partnerdi. O yüzden Sylvind'e evlenmek istediğimi söyleyerek onunla konuşmaya başladım ve ilk görüşmemizde çok rahat bir şekilde onu tavlamayı başardım. Cazibe yüksek tabi. Böylece birkaç gün bekledikten sonra ikinci kez onun yanına gittim. Lan Sylvind benim karım. Böylece Sylvind'le kendinden çok emin bir şekilde ikinci kez konuşmaya başladım. Hep senin yüzünden. Sylvind'i tavlayamamıştım. Ama konuşmamızdan sonra birkaç kez daha ısrar ettim tekrar bir şans vermesi için. Ama maalesef ki hepsinden red yedim. Ben bir dönemlik istiyorum. Şimdilik bu işin peşini bırakacağım. Fakat ileride elbette evleneceğiz. Kalbim kırıldıktan sonra artık Aseray Savaşı'na odaklanmalıydım. Fakat Aseray ile aramızda deniz olduğu için önce Charas Limanı'na gittim. Ve tam 4 parça gemi alarak 128 kişilik kapasite oluşturuyorum. 50.000 dinar ödüyorum. Biraz para gitti ama lazımdı. Ve aha, ilk gemi savaşımız için karşıma bir Aseray Lordu çıktı. Şimdi gemide çok taktik yok. Sadece böyle bunlara saldırma emri vereceğim. Şurada 19'luk bir gemi var. Onu bizim soldaki çocuklar alır. Sağdaki 39'la da dümdüz dalmaya çalışacağım vurarak. Eğer şu 32 ile beraber birleşebilirsek belki alabiliriz. Diğer gemi de geldi bize desteğe. Şu an birleştik, iyi oldu. Evet, savaşın ilk faslını kaybettik. Fakat galiba 4 geminin 4'ünü de kullanmamıştım ben. O yüzden hala duran askerimiz var. Haydi aslanlarım. Evet, ilk gemi savaşımızı kazanıyoruz ve 32 nüfus kazandık. Emir Suruk'u tutsak alıyoruz. Tabi serbest bırakacağız. Ki Cazibe'yi biraz daha kasalım. Yine 6 puan geldi. Savaştan da bayağı iyi bir ganimet elde ettik. Geminin parasının bir kısmını çıkarır ya bu. Ayrıca adamların gemilerine de el koyuyoruz. Ve böylece artık toplamda 7 gemimiz var. Ve 300 kapasitemiz var. Evet, artık bu arada yoldaş alma vaktimiz de geldi birliğimize. Burada Alim Ayyam diye bir yoldaş buldum. Hem mühendislikten hem hekimlikten anlıyor. O yüzden bu yoldaşı alıyoruz. Ve bildiğiniz üzere artık 2 tane rol atayabildiğimiz için hem cerrah hem de mühendis olarak atıyorum. Savaştan sonra gelen ganimet parasıyla bir de savaştaki başarımla beraber birazcık kalktı. Ve Sylvind ile tekrardan konuşmaya çalıştım fakat yine red yedim. Sonrasında ise artık Final Boss'u çağırdım. Ve Sylvind'in klan lideri Kalatildi ile görüşerek 87.000 dinara Sylvind ile evlendim. Orta çağ kardeşim, yapacak bir şey yok, böyle kurallar. Evet, Sylvind ile evlendikten sonra cazibemiz bir 40-50 puan arttı. Tabi daha hala bayağı bir geliştirmemiz lazım fakat iyi bir ilerleme kaydettim. Böylece askerlerimi tekrardan topladıktan sonra gemiye binerek Aseray kıyılarına çıktım. Ve burada bazı köyleri yağmalamaya başladım. Hatta bir Aseray lordunun gemisine de saldırarak onu da yenmeyi başardım. Fakat tam bu sırada Charas şehri kuşatma altına girdi. Ben de hemen Vlandia'ya geri döndüm. Ve burada etraftaki lordlarla da beraber birleşerek Aseray ordusuna saldırıya geçtik. Ve savaşta bana hiç asker vermediler. Evet, son savaştan sonra Dertert bana bir mesaj gönderdi ve beni vassal olarak görmek istediğini söylüyor. Fakat biz bunu kabul etmeyeceğiz çünkü paralı askeriz biz. Baba mesleğinden devam edeceğiz. Böylece muharebeden sonra bir süre daha köyleri yağmalamaya ve lord tokatlamaya devam ettim. Ve bu sürede cazibe yeteneğim 150 oldu. Ve burada bu özelliği açacağız ki her sığınak temizlediğimizde sığınağa en yakın yerleşkenin sahibi olan klanla artı 3 ilişki kasalım. Bu önemli çünkü hızlıca cazibe kasmamızı sağlıyor. O yüzden bu özelliği açıyoruz. Bu özelliği açtıktan sonra da etrafta bir süre sığınak arayacağım. Ve evet, ilk sığınağımızı bulduk. Bakalım kaç cazibe kazanacağız. Ve sığınağı temizleyip 2 beceri puanı kazandık cazibede. Beklediğimden az oldu lan bu. Sığınaktan sonra tekrardan Aseray'a doğru yelken açtım. Ve tam bu sırada ülkede filo kanunu geçirildi.
Devamında ise Asera'ya çıktım ve Asera'da bir sığınak buldum. Dedim acaba bu sığınak olayı düşman lordlarla da oluyor mu? Hemen saldırdım sığınağa ve harbiden de Aseray klanıyla ilişkim arttı. Ayrıca 3 cazibe puanı kastım. Sonrasında tekrardan Vlandia'ya döndüm ve yine birleşerek Aseray ordusunu yendik. Bayağı döngüye girdik yani savaşta. Ama tam burada Dertert sağ olsun büyük bir filoyla Aseray'a doğru yelken açtı. Ve ben de o sırada hem cazibe kasmak hem değişiklik olsun diye lordlardan görev almaya başladım. Ve Kral Dertert bana Ukpa Kalesi, Tubilis Kalesi ve Kuyaz'ı inceleme görevi verdi. Bayağı casusluk yapacağız yani. Ben de gittim önce Kuyaz'ı casusluk yaptım. Ama zaten Dertert şehri kuşatıyordu. Neyse sonrasında Tubilis Kalesi'ne, oradan da Ukpa Kalesi'ne gittim. Ve böylece görevimi tamamladım. Devamında Kuyaz kuşatmasına katıldım ve burada biraz nüfus kastım. Fakat devamında Kuyaz'da beni tutsak almaya gelen kelle avcıları saldırıya geçti. Koskoca ordunun olduğu yerde ödül avcıları beni almaya başarmıştı. Ama tabi devamında kaçmak için bir fırsat yakaladım. Ama kaçmayı başaramadım ve bundan birkaç gün sonra da Asera ile barış imzalandı. Savaştan sonra hemen Vlandia'dan ayrılmadım ve ülkede bir süre daha gezip asker toplayıp turnuvalara katılıp sığınaklara saldırarak kendimi güçlendirdim. Ve en sonunda cazibe puanım 275'i geçti. Böylece artık günde 5 nüfus kazanacağız. Ve yattığımız yerden bize para ödemek zorunda kalacaklar. Fakat tam bu sıralarda Kuzeyit ile Güney İmparatorluğu savaş halindeydi. Ve Kuzeyit'in durumu genel olarak oldukça sıkıntılıydı ki adamlar en güçsüz ülkelerden biriydi. O yüzden Kuzeyit Kağanı Monçuk ülkeyi toparlamak ve savaşı kazanmak adına paralı asker klanlarına bir çağrıda bulundu. Ve Kuzeyit için savaşırsanız elde ettiğiniz tüm ganimet sizindir dedi. Yani ben savaş alanında birini öldürürsem o öldürdüğüm kişinin üstündeki tüm ekipmanlar benim olacaktı. Ve bu da ganimet olarak çok iyi para kasmamıza yarayabilirdi. O yüzden hemen Dertert ile konuşarak Vlandia ile sözleşmemi bitirdim ve ta Kuzeyit'e doğru koşarak Kuzeyit ile sözleşme imzaladım. Ve her hizmette 414 dinar anlaştık. Paralı asker olduktan hemen sonra Monçuk Khan ile görüşerek ondan görev aldım. Ve Monçuk görevde Ragia'nın klanındaki Ulbos'u yakalayıp ona getirmemi istedi. Ben de baktım ansiklopediden bu herifi nereden buluruz diye. Ve adam hakkında bir bilgi bulamadım. Fakat burada bir şey fark ettim. Ulbos'un kellesine Monçuk dahil birçok lord ödül koymuş ve inanılmaz paralar dönüyormuş. Bu yüzden başladım adamı aramaya. Tabi yine köyü yağmalamaya falan da başladım. Ve hatta bir imparatorluk lorduyla muharebeye girdik. Ve öldürdüğüm herkesin ganimeti bana kalacağı için savaşta zırhları iyi olan adamları öldürmeye çalıştım. Savaş sonrasında ise dehşet ganimet kazandım. Lord'a tutsak aldım tabi. Ve Monçuk'a götürerek 50.000 dinara adamı teslim ettim. Devamında etrafta Ulbos'u ararken Ragia'nın zayıf düşmüş ordusunu gördüm. Ve Monçuk'un ordusu için onu yakalayayım dedim. Fakat ben tek başıma kaldım. Ancak şansıma Ulbos da bu ordudaydı. Ve savaş kazanılabilirdi. Şimdi adamlar bizden üstün, o yüzden araziyi kullanacağız. Ve burada gördüğünüz dar geçe dizileceğim aynı bu şekilde. Piyadeler geç tutarken okçular arkadan vuracak. Ve düşman askeri burada sıkışmışken buradan bedava killer alacağız. Tabi umarım üstümüze gelirler, gelmezlerse farklı bir şey yapmamız lazım. Daha gelmiyorlar üstümüze ya maalesef. Okçuları çıkaracağım. Belki adamları baitleriz. Biraz ok atıp sonra geri çekileceğim. Planım o yönde. Gelseler de iyi olacaktı da maalesef gelmediler. Şu an çok güzel indiriyoruz adamları. Aha yürümeye başladılar. Evet şu an istediğimizi aldık. Adamları baitledik. Geliyorlar üstümüze doğru. Hemen geri çekmeye çalışacağım. Ama galiba birazcık geç kaldık onda. O yüzden şuraya doğru çekileceğiz. Atlılarımı da çıkarıyorum. Evet direkt piyadelere saldırıyorlar. Aslında şöyle arkalarına noklayabiliriz. Çünkü hiç okçuları umursamadılar. Derken birazını çektik. Bence piyadeleri çıkarabiliriz artık. Hücum vereceğim. Çünkü bayağı okçularını kovalar. Biz de bayağı iyi baitledik. Vurkaç yapıyoruz. Aha Ragia'yı da öldürdük. Artık komple hücum veriyorum. Taktiğimiz işe yaradı. Ve evet bu zorlu mücadeleyi kazanmayı başarıyoruz. Ve hem Ulbos'u hem de Ragia'yı yeniyoruz. Buradan da 41 nüfus kazanıyoruz. Evet geriye 2 kişi kalmış. Umarım Ulbos kaçmaz çünkü kelle ödülü var. Aynı zamanda görevim var. Çoğunu tutsak alacağım çünkü para kasmak istiyorum. Bayağı bir lordu aldık. Ulbos. Ve Ulbos'u da alıyoruz evet. Ulbos'u ele geçirdik. Kader acımasız senin tutsağın oldum. Ama Monçuk'un kirli işlerini yapmak zorunda değilsin. Kes lan sesini. Garios 336.000 dinar ödül koymuş Ragia'ya. Ona götürebilirim. Ve Ulbos'u Monçuk'a teslim ediyoruz. Ve karşılığında 317.000 altın alıyoruz. İnanılmaz bir para. Ulan bu kelle avcılığı iyiymiş ha. Bayağı bir para kazandık. Şu an nüfusumuz da çok fazla olduğu için 10.000 para kazanıyoruz günlük. Böylece muharebeden sonra Ragia'ya da Garios'a teslim ederek 1 milyon dinar paraya geçmeyi başardım. Böylece milyoner olduktan sonra bir süre daha köy yağmalamaya ve savaşmaya devam ettim. Fakat bundan kısa bir süre sonra barış imzalanarak savaş bitti. Ve artık Kalradya'daki en zengin klanlar arasındaydık. Soyluları bile geride bırakmıştık. Bu yüzden artık planın ikinci aşamasına
Yani Kalradya'yı dominasyon kısmına geçebilirdik. Ve o yüzden Monçuk ile görüşerek Kuzeyet ile paralı askerlik sözleşmemi bitirdim. Bildiğiniz üzere oyundaki hükümdar seçimlerinde ne kadar çok paranız varsa seçilme şansınız o kadar çok artıyor. En büyük etkeni para yani. O yüzden mevcut bir krallığa çökmek için yaşlı bir hükümdar bulmam lazım ve o da Lukon'dan başkası değil. Yani Kuzey İmparatorluğu'na katılıp Lukon'un ölmesini bekleyip Lukon öldükten sonra da Kuzey İmparatorluğu'na çökmeyi planlıyorum. Bu yüzden ilk önce klanımı güçlendirmek için birlikler kurdum. Sonrasında ise İmparator Lukon ile görüşerek Kuzey İmparatorluğu'na katıldım. Tabii hükümdar seçilmek için ilişkiler de önemli olduğu için bir süre etraftaki sığınakları temizleyerek diğer klanlarla ilişkimi güçlendirdim. Ve sonrasında ise Güney İmparatorluğu'na savaş ilan ettik. Ve 2000 kişilik bir orduya katılarak Melion Kalesi'ni kuşattık ve bu kaleyi de rahatça alarak seçimde ilk kalemi elde ettim. Tabi fark ettiyseniz başka lordlara oy veriyorum ki böyle hayvani ilişkiler kasabiliyorsunuz ve hiç nüfuzum gitmedi fark ettiyseniz, bu da bir cazibe özelliği. Böylece böyle ilişki kasmaya ve klanımı güçlendirmeye devam ettim. Ve Melion Kalesi'nden sonra Sironia şehrini alarak bu şehrin de sahibi ben oldum. Ve Sironia'dan sonra kendi ordumu kurarak Onira şehrini kuşattım ve Onira şehrini alıp bu şehrin de sahibi olmayı başardım. Ve böylece iki şehir bir kaleye sahip bir lorda dönüştüm. Tabi Onira'dan sonra ordumu dağıttım ve şehrimle ilgilenmeye başladım. Bu sırada ise Kuzeyitlerle savaş dönüyordu. Fakat ben katılmamıştım. Ve işte tam da burada Kuzey İmparatoru Lukon hayatını kaybetti. Ve yapılan seçimlerde karakterimiz Jon hükümdar olarak seçilerek Kuzey'in imparatoru oldu. Ve böylece planın ikinci aşamasına resmen geçildi.